Merhabalar sevgili takipçilerim. Elmasın Patikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda sizlere yine 5 şiş patik modeli anlatacağım. Ajurlu ve desenli harika bir 5 şiş patik modeli. Şöyle göstereyim. Patiğimizin orta kısmında ajurumuz var. Her iki kenarında da gördüğünüz gibi böyle bir desenimiz var. Çok güzel bir model. Sayfamın en çok beğenilen ve en çok sipariş alan modellerinden bir tanesi. Ben renklerimi bordo, krem ve haki renk olarak seçtim. Siz kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi videoda vereceğim ölçüler iplerimin kalınlığından dolayı bir tık büyük oldu. Yani 39 hatta 40 numaraya bile uygun olacaktır. Ama daha önceleri ben normal incelikte patiklik iplerimi kullandığımda aynı ölçülerde 38-39 numaraya uygun oluyordu. Ama dediğim gibi bu iplerim özellikle de krem rengi ipim biraz bayağı bir kalın olduğu için bu yüzden biraz 39 ve 40 numaraya uygun. Dediğim gibi aynı ölçülerde normal inceliklerde bir patiklik iple yaptığımda 38-39 numaraya uygun oluyor. İp kalınlığından dolayı biraz büyük oldu yani. İsteğim de o yöndeydi zaten. Hani büyük olmasını istediler patiğin. O yüzden benim için bir sakıncası olmadı. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra ben patik burnumu hazırladım. Modelime kadar ördüm. Şu anda her şişimde 13 ilmeğim var. 14. artırmamı yaparken model kısmına başlayacağım. Krem rengi ipimi bağlayarak. Patik burnu başlangıcını bilmeyenler varsa bu videonun altına açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan bakarak yapabilirsiniz. Şişlerim 3 numara. 3 numara 5 şiş kullanacağım. Bordo ipimle başladım patik burnumu. Krem rengi ipimle zemine geçiş yapacağım. Yani sadece patiğimizin burnu bordo rengi, geri kalan kısmı krem. Zaten modelimizden de görüyorsunuz. Üzerinin deseni de haki renk ve bordo. Şimdi bordo için bakın burayı zaten öreceğiz modele geçince. Bordo ile işimiz kalmayacak. Yan kısmı için burada kalan ipi biraz uzun bırakarak keseceğiz bordo ipi. Yine bu taraf için yeşil bir tane de bu taraf için yeşil ip kesiyoruz. 1-1,5 metre civarında bir de bordo ip hazırlıyoruz kesip. Tabi burnu bitirdikten sonra modeli yaptıktan sonra ayarlayabilirsiniz o kesme işini. Ben şöyle hazırladım öncesinde. Bir tane bordo. Çünkü bu diğer yan kısım içinde burada ipi koparmadan bırakacağım bordo için. Şöyle bir haki rengim var. 2 tane hazırladım. Her iki taraf için. İplerimi şöyle bir kenara alayım. Evet, renklerim ve modelim bu şekilde. Şöyle hemen bir kenara alayım. Evet, modelimize başlayacağız. Başlamadan önce de hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, altına da yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Bismillah diyerek başlayalım. Bordo ipime, krem rengi ipimi bağlıyorum ve modelime geçiş yapıyorum. 14. artırmamı yaparken modele başlayacağım. İsterseniz 14. ve son artırmayı yapıp sonrasında modele başlayabilirsiniz. Hemen bordo ipimi aldım. Fark etmez hangi renkle başlarsanız önemli değil. Bordo ile başlıyorum. Bir sonraki artırmamı yani bir ilmekten sonra artırmamı yapıyorum krem rengi ipimle. Sonrasındaki ilmekleri bir bordo, bir krem. Bir bordo, bir krem. Bir bordo, bir krem. Bu şekilde ikinci şişimizin sonuna kadar devam ediyoruz. Artırmayı göstereceğim için videoyu durdurmuyorum. Bir bordo, bir krem. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İkinci şişimizin son ilmeğine kadar böyle örüyoruz. Son ilmekten önce artırma yapacağız.
Artırma kısmına geldim ve bu da bordo ipime denk geldi. Artırmamı bordo ile yapıyorum. Son ilmeğimi kremle örüp ikinci şişimi tamamlıyorum. Üçüncü şişime geçtim. Burada da son ilmeğimi kremle ördüğüm için ilk ilmeğimi bordo ile ördüm. Artırmamı kremle yaptım. Sonrasında yine devam ediyorum. Bir bordo, bir krem. Bir bordo, bir krem. Dördüncü şişin son ilmeğine kadar böyle örelim. Bir bordo, bir krem olarak devam ediyoruz. Modelimiz çok basit. Yan modelleri de gerçekten çok kolay. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model bence. Dördüncü şişimizin sonuna doğru ilerliyoruz. Son ilmeğe geldim. Artırmamı yapacağım. Bu da bordo renk ipime denk geliyor. Artırmamı bordo ile yaptım. Son ilmeğimi kremle örüp birinci sıramı tamamlıyorum ve artırmalarımı da bitirmiş oluyorum bu sırayla birlikte. Şimdi bir sonraki sıraya geçiyoruz. Bir sonraki sırada bordo ilmekleri krem ipimizle, krem ilmekleri bordo ipimizle, bordo ilmekleri kremle, krem ilmekleri bordoyla. Bir krem, bir bordo. Yani yerlerini değiştiriyoruz renklerin. Bordo ilmekleri kremle, krem ilmekleri bordoyla. Sıra sonuna kadar bu şekilde örelim. Sıramızı tamamlayıp gelelim. Sıramızı tamamladık. Bir sonraki sıramızda krem ipimizle örüyoruz. 2 sıra boyunca bütün ilmeklerimizi kremle örelim. Sonrasında modele geçeceğiz. Öncesinde 2 sıra kremle örüyoruz. Bordo ipimizi kullanmıyoruz bu sıramızda. Bu 2 sırada zemin rengimize geçiş yaptık. Evet, 2 sıra kremle örelim. Şimdi bordoyla da bakın burada kalan ipimizde de bir miktar bırakarak burayı da keselim. Diğer ipimizde işimiz kalmayacak. Burayı kestikten sonra artık zeminimiz krem olacağı için kenarının yanlarındaki desenimiz için gerekli bu da. Bir miktar yani 1-1,5 metre civarında bırakıp kesebilirsiniz. Şimdi 2 sıra kremimizi örüp gelelim. Evet, 2 sıramızı tamamladık. Şimdi model kısmına geçiyoruz. Hem yandaki desenimizi kuracağız hem de ortadaki ajurumuzu yapacağız. Krem rengi ipimi alıyorum. Bu arada bordo ipimi kestim ben. Bir miktar bıraktım. Başlayalım hemen. 1, 2, 3 ilmek ördüm. 4. ilmeği bordo ipimle örüyorum. 1 ilmek. 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm. Bordo ilmeğimden sonra. Şişimin üstüne bir kere doluyorum. Ajurlu kısma geçtik. Sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kesiyorum. Kalan 4 ilmeği normal düz olarak örüyorum. İkinci şişime geçtim. İkinci şişimden de 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Sonraki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İkinciye battım. Öndekini çıkarıp arkadan tekrar şişime taktım. Sağdaki ilmeğimi önüne geçirdim. Böylelikle yerlerini değiştirmiş oldum. Arkadaki ilmeği öne getirmiş oldum. Bu ikisini birlikte alarak kesiyorum. Kestikten sonra artırma yapıyorum. Artırma yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Burada diğer kesip hazırlamış olduğumuz bordo ipimizi bağlıyoruz. İpimize. Çünkü bu taraftaki desene de uygulayacağız. Şöyle ilmeklerim çıktı, hemen takayım tekrar. Evet, ipimi de bağladım. Ne yaptık? Artırma yaptıktan sonra 4 ilmeği ördük. 5. ilmeği bordo ile örüyoruz.
şöyle bir ilmek ördük. Kalan 3 ilmeği normal düz olarak örüyoruz. Şöyle ipimi çekeyim. İlmeğimi sıkıştırayım. Bu 2 ilmeğimiz taban olacak. Tabandaki ilmekleri normal düz olarak örüp gelelim. Modelimize devam ediyoruz. Taban kısmını ördük. Ön yüzdeyiz. Hem yandaki çiçeklerimizi hem de ortadaki ajurumuzu yapacağız. Bu arada ajurlu kısım her sırada olacak. Burayı atlamayın. 1 2 ilmek örüyorum. Burada şöyle yapıyorum. Kremi bıraktım. Bordoyu aldım. Bordonun üzerinde olacak krem. 1 2 3 ilmek bordo ile örüyorum. Bordoyu bırakıp tekrar kremi alıyorum. 3 bordodan sonra 1 2 3 artırmış olduğum ilmeği de örüyorum. 4 ilmek ördüm. Şimdi tekrar ajur yapıyorum. Şişimin üstüne doladım. Sonraki 2 ilmeği ikisini birlikte alarak kestim. Kalan 3 ilmeği örüyorum. İkinci şişime geçiyorum. 1 2 3 ilmek örüyorum. Sonraki 2 ilmeğin ikincisine batıp ilmeklerin yerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra ikisini kesiyorum ve şişimin üstüne dolama yapıyorum. Yani artırmış oluyorum. Artırma yaptıktan sonra bir artırdığım ilmeği de örüyorum. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Şimdi kremi bıraktım. Bordo ipimin üzerine bıraktım kremi. Şöyle de parmağımla tutuyorum. Bu tarafa çekiyorum ipi. 3 tane bordo ipimle örüyorum. 1 2 3 ilmek bordo ile ördüm. Kalan 2 ilmeğimi kremle örüp ön yüzü tamamlıyorum. Şöyle. Taban kısmındaki ilmeklerimizi örüp gelelim. Taban kısmını ördük, ön yüzdeyiz. Bu sırada yeşil iplerimizi de dahil edeceğiz. Birinci ilmeğimi ördüm. Sonrasında kesip hazırlamış olduğum yeşil ipimin bir tanesini alıp ipime bağlıyorum. Bir ilmekten sonra bir yeşil örüyorum. Bir krem, bir bordo. Bordoyu örerken ne yapıyorum? Şöyle, yani kremi araya alıyorum, krem ipimi. Bordo, bir krem, bir de yeşil. Şöyle göstereyim. Bakın, birinci ilmeğimizi kremle ördük. Yeşil ipimizi bağladık. Sonraki ilmeği bir ilmek yeşil ördük. Bir krem, bir bordo, bir krem, bir yeşil ördük. Devam ediyorum kremle. 1 2 3 4 ilmek ördüm. Delikli olan kısım, şişimin üstüne doladım. Sonraki 2 ilmeği kestim. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Şuradaki ilmekler gevşerse şu şekilde çekip sıkılayabilirsiniz. Modeliniz tam olarak çıkar meydana. İkinci şişime geçiyorum. 1 2 ilmeğimi örüyorum. Sonraki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra ikisini kesiyorum. Şişimin üstüne dolama yapıyorum. Dolama yaptıktan sonra 1 2 3 4 ilmek örüyorum. Yeşil ipimi bağlıyorum buraya, diğer yeşili. Şöyle krem ipime bağlayacağım. Bir yeşil, şöyle hemen aşağı doğru çekeyim. Bir yeşil, bir krem, bir bordo. Şöyle de yapabilirsiniz. Kremi bırakıp bordoyu alırsınız. Krem böyle bordo ipin üzerinde olacak. Bir bordo. Bordoyu bırakıp kremi alıyorum. Bir krem. Tekrar bir yeşil. Kalan bir ilmeğimi de kremle örüyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Taban kısmını örüp gelelim.
Taban kısmını ördük. Ön yüzdeyiz. Başlayalım. Devam edelim. 1 2 ilmeğimi krem rengi ipimle ördüm. Burada yeşil ipimi alıyorum. Biraz arkada kaldığı için şöyle aldım. Krem rengi ipimi üzerine bıraktım ve şöyle parmağımın arasına aldım. Yeşil ipimi bu tarafa doğru çektirdim. 1 2 3 ilmeğimi yeşille ördüm. Şurada bordo ilmeğim biraz gevşedi. Hemen çekiyorum alttan. 3 ilmek yeşil ördüm. Krem ipimi alıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ördüm. Yani burada sadece 3 tane yeşil örmüş olduk. Sonrasında 6 ilmeğimi ördüm kremle. Şişimin üstüne ipimi doladım. Yani artırdım. Sonraki 2 ilmeği kestim. Kalan bir ilmeğimi ördüm. Bir sonraki şişime geçiyorum. Bir ilmek örüyorum. Sonraki 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. Şöyle değiştirdikten sonra kesiyorum ve şişimin üstüne doluyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi kremle ördüm. Yeşil ipimi alıyorum. Yine aynı şekilde yapıyorum. Yeşil ipimi alırken kremi üzerine bırakıp şöyle parmağımın arasına alıp yeşili bu tarafa çekiyorum. Çünkü bu tarafta kaldığı için çekiyorum. Böyle daha rahatlık oluyor. 1 2 tabii ki bordo ilmeğimiz boşta olduğu için gevşiyor ister istemez. 3 ilmek yeşille ördüm. Krem ipimi alıyorum. Kalan 2 ilmeği yeşil ipimle örüyorum. Şöyle modelimiz. Ajurlu kısımda bu şekilde. Taban kısmını örüp gelelim. Tabanı ördüm. Ön yüzdeyim. Desenimizin son sırasını yapacağız burada. 1 2 3 ilmeğimi kremle ördüm. Bir ilmek yeşil ipimle örüyorum. Yeşilden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmek ördüm. Şişimin üstüne doladım. Son kalan 2 ilmeği kesiyorum. Evet. Ajurumuz da bu sırayla birlikte bitmiş oluyor. İkinci şişime geçtim. İlk 2 ilmeğin hemen yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra kesiyorum ve artırıyorum. Sonrasında 1 2 3 4 5 6 7 8 ilmeğimi ördüm. Bir ilmek yeşil ipimle örüyorum. Kalan 3 ilmeğimi kremle örüp ön yüzü tamamlıyorum. Şöyle. Taban kısmını örüp gelelim. Taban kısmını ördüm. Modelimiz ve ajurumuz bu sıramızla birlikte bitmiş oldu. Şimdi bütün ilmeklerimizi, şişimizde bulunan bütün ilmeklerimizi krem ipimizle bir sıra boyunca öreceğiz. Şöyle, eğer ilmekleriniz gevşerse arkadan şöyle çekiştirip sıkılayabilirsiniz. Arada tabii ki sıkılamayı unutmayın. Böyle gevşek kalıp yukarıya doğru çıkarsanız modellerde bura ilmek delik gözükür. O yüzden arada bir bakın ki iplerinizi sıkılayın. Bir sıra bütün ilmeklerimizi örelim. Herhangi bir işlem yapmadan sıra başında görüşelim. Bir sıramızı ördük. Şimdi modelimizi bitirdik. İkinci modele başlamadan 3 sıra öreceğiz kremle. 3. sıranın sonunda yani 4. sırada modeli başlayacağız. Şöyle göstereyim. Bakın her iki modelin arası 3 sıra. Krem olacak, 3 sıra arayla modeli kuracağız. Şimdi burada modeli kurmuyoruz. Ajurlu kısmı kuruyoruz. Baştan örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6
7, 8 ilmeğimi ördüm. Sonrasında şişimin üstüne doladım. Sonraki 2 ilmeği kestim. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. İkinci şişime geçtim. İkinci şişimden 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Sonraki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra kesiyorum. Şişimin üstüne doluyorum. Kalan ilmekleri sıra sonuna kadar düz bir şekilde örüyorum. Burası çünkü modelimiz yok. 3 sıra olacak. Şimdi ikinci sıra kremimizi ördük. Bir sıra daha örüp 3. sıradan sonra modeli kuracağız. Taban kısmını örüp gelelim. Tabanı ördük. Ön yüzdeyiz. Modeli yine kurmuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm. 9. da bakın bir önceki sırada artırmış olduğum ilmek. 9 ilmekten sonra şişimin üstüne doluyorum. Sonraki 2 ilmeği kesiyorum. Kalan 3 ilmeğimi örüyorum. Karşıya geçtim. Yani ikinci şişime geçtim. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Sonraki 2 ilmeğin yerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra kesiyorum. Şişimin üstüne doladım. Kalan ilmekleri örüp sıra sonuna kadar devam edelim. Düz olarak örüp gelelim. Modelimize başlıyoruz bu sıramızda. Model zaten çok kolay. Yine ben başlangıcını göstereceğim. 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Sonrasında bir ilmek, şöyle bordo ipimi alayım. Bir ilmek bordo ile ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Şişimin üstüne doladım. Sonraki 2 ilmeği kestim. Gördüğünüz gibi ilmeğimi ördüm. Kalan ilmekleri. İkinci şişime geçtim. 2 ilmek örüyorum. Sonraki 2 ilmeğin yerini değiştirip kesiyorum. Şişimin üstüne doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Sonrasında burada yine bordo ipimle örüyorum. Bir ilmek. Geriye kalan 3 ilmeğimi örüp ön yüzü tamamlıyorum. Taban kısmını örüp gelelim. Evet, ön yüzdeyim. Modeli devam ediyorum. 1, 2 ilmeğimi ördüm. Sonrasında 3 ilmek bordo ile örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi bordo ile ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Şişimin üstüne doladım. Sonraki 2 ilmeği kestim. Kalan bir ilmeğimi de ördüm. Diğer şişime geçiyorum. Bir ilmek örüyorum. Sonraki 2 ilmeğin yerini değiştirip kesiyorum. Şişimin üstüne doluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ördüm. Burada bordo ipimi alıyorum. 1, 2, 3 ilmek bordo ile ördüm. Kalan 2 ilmeğimi örüyorum. Taban kısmını örüp gelelim. Tabanı ördük. Ön yüzdeyiz. Bir ilmek krem ördüm. Burada yeşil ipimi alıyorum. Bir yeşil, bir krem, bir bordo, bir krem ve son olarak bir yeşil örüyorum. Şöyle yeşilden sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Şişimin üstüne doladım. Son 2 ilmeğimi kesiyorum. İkinci şişime geçtim. Hemen ilk 2 ilmeğin yerlerini değiştirip kesiyorum. Şişimin üstüne doluyorum. Dolama yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmeğimi ördüm. Yeşil ipimi alıyorum.
bir yeşil, bir krem, bir bordo, bir krem ve bir yeşil örüyorum. Son kalan ilmeğimi de kremle örüyorum. Şu şekilde. Taban kısmını örüp gelelim. Ön yüze geldik. Ajurumuzu bitirdik bir önceki sırada. Modelimizin de 2 sırası kaldı. Şimdi bu zaten her sırada ajurla model denk gelmiyor. O yüzden böyle modeli takip edeceksiniz. Ayrıyeten ajuru takip edeceksiniz. Yani ikisi birbiriyle tam olarak aynı şekilde ilerlemiyor. 1, 2 ilmek ördüm. Yeşil ipimi alıyorum. 1, 2, 3 ilmek yeşil örüyorum. Bakın bordo ilmeğim biraz gevşedi. Hemen çekiyorum şöyle. 3 yeşil ördüm. Yeşilden sonra ortadaki ajurlu kısmı bittikten sonra bir sıra düz olarak örüyoruz. Yani ajur yapmıyoruz modeli bitirdikten sonra. Eğer böyle modelin ortasında denk gelirse bu şekilde yapacaksınız. Model ajur bittikten sonra bir sıra düz örüp sonra bir sonraki ajura başlıyorsunuz. Ortadaki ilmeklerimi örüyorum modele kadar. Şöyle sayalım. 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğimi ördüm. Yeşil ipimi alıyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi yeşil ipimle ördüm. Kalan 2 ilmeği kremle örüyorum. Burada bordo ipim biraz gevşedi. Hemen şöyle çekiştirip ilmeğimi sıkılıyorum. Yeşiller de yine gevşerse sıkıştırmayı unutmayın. Taban kısmını örüp gelelim. Evet, tabanı ördüm. Bu sıramızda ikinci desenimizi, modelimizi bitirirken üçüncü ajurumuzu başlayacağız. Böyle devam edecek. Ajurlar zaten yerleri belli. Modelin nasıl yapılacağı belli. 3 sırada bir modeli kuracağız. Artık son sıramı yapacağım ve 3. ajurun başlangıcını yapıp buradan sonrasını anlatmayacağım. 2, 3 ilmeğimi ördüm kremle. 1 ilmek yeşil ördüm. Yeşilden sonra 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Şişimin üstüne doladım. 3. ajurumu başlıyorum. Şişimin üstüne doladıktan sonraki 2 ilmeği kestim. Kalan 4 ilmeğimi örüyorum. İkinci şişime geçtim. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Sonraki 2 ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Değiştirdikten sonra kesiyorum. Şişimin üstüne doladım. 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. 1 ilmek yeşil örüyorum. Burada modelimi tamamlıyorum. Kalan 3 ilmeğimi kremle örüp ön yüzü tamamlıyorum. Şöyle iplerimi de çekeyim. Gördüğünüz gibi model bu şekilde devam ediyor. Model 3 sırada bir kurulacak. 2 model anlattım. 2 ajur anlattım. Üçüncünün başlangıcını yaptım ajurlu kısımda. Ajurlu kısımda bitirdikten sonra bir sıra düz örmeyi unutmayalım. Bir sıra ajuru yapmadan öreceğiz. Sonrasında sonraki sırada ajuru başlayacağız. Böyle devam edelim. Hemen sayalım. Toplamda ben 5 tane ajur yaptım. 5. ajurdan sonra düz sıramızı örelim. Sonrasında bekleyelim. Ayrımı yapacağız. Ayrımdan sonra da model nasıl ilerleyecek onu göstereceğim sizlere. Model kısmı da 1, 2, 3, 4 tane oluyor ayrıma kadar. Bu şekilde devam edelim. Modelimizi yapalım. Ayrımda tekrar buluşalım. Ajurumuzu ve modelimizi tamamladık. Ajurlu kısım toplamda 5 tane olacak. Yanındaki modelimiz ise 4 tane olacak. Tam bitiyor zaten. 5. ajurla 4. modelimiz aynı anda bitiyor. Bittikten sonra da krem rengi ipimizde bir sıra ilmeklerimizi ördük. Şimdi ayrıma geçiyoruz. Ayrımdan sonra nasıl yapacağız? Hemen başlayalım. İlk şişimdeki ilmekleri normal düz olarak örüyorum.
Bu yandaki modeller ayrımdan sonra da devam edecek. Modelimiz bittiği için zaten krem rengiyle örüyoruz. 3 sıra arayla kuruyorduk modeli. Son ilmeğe kadar geldim. Son ilmeğimi örmeden aldım. Hemen diğer şişime aktarıyorum. Aktardıktan sonra 2 ilmeğimin yerini değiştiriyorum. İkinciye battım. İlmeklerimin yerini çapraz bir şekilde değiştirdim. Bir öndeki ilmeği örüp bu şişimi aldım. Şimdi buradan devam ediyorum. Buradan da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Yine burada modelimiz bittiği için diğer ilmeklerimizi normal düz olarak örüyoruz. Ayrımı yaptık. Artık buradan sonra ön yüzden ve arka yüzden devam edeceğiz. Krem rengimizde modelden sonra ikinci sıramız bu. Taban kısmına geldim. Taban kısmındaki ilmeklerimi, iki şişimin üzerindeki ilmekleri düz olarak örelim. Ondan sonra ön tarafta tekrar görüşelim. Taban kısmını ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi bu şişimin üzerindeki ilmeklerimi öreceğim. Buraya kadar gelip geriye döneceğim. Modelimiz yine yok burada. Bakın 2 sıra krem oldu. Şimdi buradan ördüğümüzde 3 sıra olacak. Modeli arka yüzde kuracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ördüm düz olarak. Son 7 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Haroşayı ben ön yüzden düz, arka yüzden düz olarak örmeyi tercih ediyorum. Siz istediğiniz gibi örebilirsiniz. Ters olarak da örebilirsiniz. Geriye döndüm. Arka yüzden devam edeceğim. Bu arada burada 3 sıramız oldu. Kremle arka yüze geçtiğimizde modelimizi kuracağız. Hemen ilk 6-7 ilmeğimizi haroşa olarak örelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. İpimi öne aldım. 1, 2, şöyle önden de takip ediyorum. 3 ilmeğimi ters olarak ördüm kremle. 4. ilmeği bordo ipimle şöyle hemen bakın kremi şişimin altına aldım. Ters olarak ördüm. Devam ediyorum. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Taban kısmına geldim. Burada herhangi bir işlem yok. İlmeklerimizi ters olarak örüp gelelim. Taban kısmını ördüm. Diğer taraftayım. Burada da modelimiz var. Yalnız burada 3 sıramız tamamlanmadı. 2 sıramız var. Arka yüzden öreceğiz. Ön yüzden modeli kuracağız. 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 4, 5, 6, 7 ilmeğimi ters olarak ördüm. Son 7 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Burada da 3 sıramızı tamamladık modelden sonra. Hemen şöyle göstereyim. 3 sıramızı tamamladık. Şimdi modelimizi kuracağız. Ayrımı yaptık. Model aynı şekilde devam edecek. Sadece ön yüzden ve arka yüzden öreceğiz ilmekleri. İlk 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Haroşadan sonra 1, 2, 3 ilmeğimi ördüm. Sonraki ilmeği şöyle haroşa bordo ipimi alıp bir ilmek bordo ile örüyorum. Kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modeli normal ördüğümüz gibi devam ediyoruz. Taban kısmındaki ilmeklerimizi örüp gelelim. Taban kısmındaki ilmeklerimi ördüm. Ön taraftayım. Burada modelime devam ediyorum. 2 ilmeğimi örüyorum. Sonraki 3 ilmeği bordo ipimle örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğimi bordo ile ördüm. 2 ilmek düz ördüm. Kalan 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Arka yüze döndüğümüzde modeli kurmaya devam ediyoruz. Arka yüze geldiğimizde ne yapacağız? Yeşil ipimizi kullanacağız. Şu bordoların önündeki yani şu krem ilmeği yeşil, bir krem, bir bordo, bir krem, bir yeşil olarak öreceğiz. Önden söylüyorum ki hani şaşırmayın diye.
İlk 7 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmekten sonra bir ilmeğimi ters olarak ördüm. Burada yeşil ipimi alıyorum. Şöyle bir ilmek yeşil örüyorum ters olarak. Bir ilmek krem örüyorum. Bir ilmek bordo örüyorum. Bu arada bordo ipimi veya yeşil ipimi alırken önce ilmeğimi sıkılaştırıyorum. Alttaki gevşemiş oluyor çünkü. Şöyle sıkılaştırıyorum, sonra örüyorum. Bunu da böyle bir püf noktası olarak kabul edebilirsiniz. Bir bordo, bir krem, bir de yeşil örüyorum. Kalan bir ilmeğimi ördüm. Şöyle göstereyim ön yüzden. Model normal olarak devam ediyor. Taban kısmındaki ilmeklerimizi örüp gelelim. Taban kısmını ördüm. Öndeki modelle kısımdayım. 2 ilmeğimi örüyorum. Burada model bu şekilde devam ediyor. Burada bir ilmeğimiz bordo var. 3 ilmek bordo örüyorum bu sırada. 2, 3 ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 3 ilmek bordo ördüm. Bordodan sonra 2 ilmek ters kremle kalan 7 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Ön yüze döndüm. Ön yüzde modelime devam ediyorum. 7 ilmek haroşa. Yedi ilmekten sonra bir ilmek normal düz olarak örüyorum. Yeşil ipimi alıyorum burada. Burada da ön yüze denk geldi. Diğer tarafta arka yüzden kurmuştuk bu sırayı. Bir yeşil, bir krem. Şöyle ipimi sıkılıyorum. Önce sonra ilmeğimi örüyorum. Bir bordo, bir krem, bir krem ve bir yeşil. Taban kısmını örüp gelelim. Tabanı ördüm. Ön taraftayım. Yani modelle kısımdayım. Burada 2 ilmek krem örüyorum. Sonrasında hemen yeşil ipimi alıyorum. 3 ilmek yeşille öreceğim. 1, 2, 3 ilmek yeşille örüyorum. Hemen şöyle bordo ilmeğimi sıkılıyorum. 3 yeşil ördüm. Sonrasında 2 krem düz, kalan 7 ilmek haroşa. Bu tarafı arka yüze döndüğümüzde modeli tamamlamış olacağız. Arka yüze dönelim. İlk 7 ilmek haroşa. Sonrasında haroşadan sonra 1, 2, 3 ilmek ters örüyorum kremle. 1 ilmek yeşil ipimle örüyorum. Geriye kalan ilmeklerimi kremle örüyorum. Burayı tamamladık. Bakın. Ön yüzden ve arka yüzden örülüşünü gösterdim. Şimdi buraya gelelim. Burayı da bitirelim. Artık sonrasına devam etmeyelim. Yani model aynı şekilde kendini tekrarlayacak. Taban kısmını örüp gelelim. Taban kısmını ördüm. Tekrar modelle kısımdayım. Hemen burada da modelime kaldığım yerden devam ediyorum. 2 ilmek ters ördüm. Kremle. Burada önce ipimi sıkılıyorum. İlmeğim çünkü gevşemiş oluyor. 3 ilmek yeşil örüyorum. 1, 2, şöyle telini aldım. 3 ilmeğimi yeşil olarak ördüm. Bordo ilmeğimi de sıkıladım. 2 ilmek ters. Kalan 7 ilmek haroşa. Bu şekilde arka yüzü tamamladık. Ön yüze geçelim. Ön yüzde buranın da son sırasını örüp modeli tamamlamış olacağız. İlk 7 ilmeği örüyorum haroşa olarak. Haroşadan sonra 1, 2, 3 ilmek ördüm. Sonraki ilmeği yeşil ipimle örüyorum. Kalan ilmeklerimi kremle örüp burayı tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi modelimizi tamamladık. Şimdi modeli tamamladıktan sonra 3 sıra normal
öreceğiz. 3 sıranın sonunda modeli arka yüzde de denk gelebilir, ön yüzde de denk gelebilir. Hiç önemli değil. Burada mesela başlangıcı arka yüzden yapmıştık hatırlıyorsanız eğer. Burada da ön yüzden yaptık. Veya burada arka yüzde denk gelir, burada ön yüzde denk gelebilir. Önemli değil. Modeli 3 sıra arayla kurmanız önemli olan. Bu şekilde devam edelim. Ben ayrımdan sonra 5 model daha yaptım. Tabii ki ben büyük yapmak istediğim için 5 model yaptım. Ama normal 37, 36 numara için yapacaksanız 4 tane daha model yapmanız yeterli olur bence. Benim bir de ipim çok kalın olduğu için diğer iplerden bayağı bir tık kalın olduğu için zaten isteyen de büyük numara istediği için benim için bir şey yapmadı yani. O yüzden normal şeyde ördüm. Yani 5 tane modelimi tamamladım. Kusura bakmayın arkadan gelen sesler için. Elimde olan sebeplerden dolayı değil. Evet, ayrımdan sonra 5 modeli yapalım. Tabii bu büyük ayaklar için yapacaksanız. 4 model de yapabilirsiniz. Burası sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz gibi uzunlukta yapabilirsiniz. Herkesin el ayarı farklıdır. Her videomda da söylediğim gibi benim elimin ayarı bu şekilde 39 numaraya uygun olabilir. Siz örersiniz 38'e uygun olur. Bunu örüp denemeden bilemezsiniz. Evet, şimdi topuğa kadar modelimizi tamamlayıp gelelim. Evet, modelimizi topuğa kadar tamamladık. Gördüğünüz gibi haroşalarımızı sayalım. Ayrımdan sonra kaç tane haroşa olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Toplamda 20 diş haroşa oldu. Dediğim gibi bu uzunluk size büyük gelirse 5 model yerine 4 model yaparak modeli tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben 2 şişi bir şişin üzerine aldım. Diğer 2 şişi de bir şişin üzerine. Topuğa geçiyoruz şimdi. İlk 7 ilmeğimi hemen haroşa olarak örüyorum. Sonraki ilmekleri normal düz olarak örüyorum. Şişimin sonunda 7 ilmek kalana kadar devam ediyorum ilmeklerimi örmeye. İki, 4, 6, 8 bir tane daha örüyoruz. Evet, şimdi 7 ilmeğim kaldı. Bu 7 ilmeğin ilk 3 tanesini birlikte alarak üçlü bir kesim yapıyorum. Kalan 4 ilmeğimi normal düz olarak örüyorum. 2 şişle devam edeceğim. Şişimi bir kenara alıyorum. Burası topumuzun tam orta kısmı. Diğer şişimden 1, 2, 3, 4 ilmeğimi ördüm. Sonraki 3 ilmeği üçünü birlikte alarak kestim. İlk kestiğim ve son kestiğim ilmekle birlikte toplamda 10 ilmek ayırdım. Normalde topuk kısmına 12 ilmek ayırıyorum ben. 12 ilmek olarak yapıyorum. Bu modelin biraz uzun olduğu için ve daha da büyük olmasını istemediğim için topuk kısmında eksiltme yaptım. 10 ilmeğe düşürdüm. Geriye dönüyorum. 10 ilmek olarak devam edeceğim topuk kısmında. Bu şekilde de ayağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Topuk kısmından eksilterek yapabilirsiniz veya bu kısmı biraz daha kısa yapabilirsiniz. 9 ilmeğimi örüyorum ters olarak. 10. ilmeğimle bir sonraki ilmeği ters olarak kesiyorum. Geriye döndüm. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Yine 9 ilmeğimi örüyorum. 9 ilmeğimi ördüm. 10. ile bir sonrakini kestim. Geriye döndüm. Yine aynı işleme devam ediyorum. 9 ilmeğimi ördüm. 10. ile bir sonrakini kestim. Böyle devam edelim. Bu arada 5. modelimizden sonra 2 sıra örmüş olduk. 2 sıra değil de 1 sıra ördük. Geriye döndüğümüzde 2 sıra oluyor. Şöyle göstereyim. Yani 20 diş haroşaya da zaten tamamlarsanız model tam olarak bitmiş oluyor o zaman. Şimdi bu şekilde devam edelim. Şişimizin sonunda 7 ilmek haroşamız kalana kadar ilmeklerimizi birer birer eksiltelim. Haroşa kısmı yani 7 ilmek kalınca bekleyelim.
Topuğumu yukarı kadar çıkardım. İlmeklerimi birer birer kestim. Şişimin sonunda 7 ilmeğim kaldı. Şimdi bu 10 ilmeği ben haroşa olarak öreceğim. Yan kısmına uygun olsun diye. Haroşayı ön yüzden düz, arka yüzden düz örüyorum. Ters olarak da örebilirsiniz. 9 ilmeğimi ördüm. 10. ile bir sonrakini kestim. Geriye döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa örmeye devam ediyorum. 9 ilmeğimi örüyorum. 10. ile bir sonrakini kesiyorum. Kesme işlemi yine aynı. Birer birer kesmeye devam ediyoruz. Sadece 10 ilmeği haroşa olarak örüyoruz. Buradan sonra. Şişimizin sonunda 2 ilmek kalana kadar yine birer birer kesmeye, 10 ilmeğimizi haroşa olarak örmeye devam edelim. Evet. Haroşa olarak devam ettim. Kenardaki ilmeklerimi yine birer birer kestim. Burada 2, bu tarafta da 3 ilmeğim kaldı. Kalan ilmeklerimizi kesip artık patiğimizi tamamlayalım. 9 ilmeğimizi örüyoruz. Yine 10. ile bir sonraki ilmeği kesiyoruz. Burada da 2 ilmeğim kaldı. Geriye döndüm. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıp diğer ilmeklerimi örüyorum haroşa olarak. 9 ilmeği örüyorum. 10. ilmeğimle kenarda kalan 2 ilmeğimi de alarak üçlü bir kesim yapıp bu taraftaki ilmeklerimi bitiriyorum artık. Ön yüze döndüğümde ilmeklerimin tamamını kesiyorum. İlk 2 ilmeğimi kesiyorum. İlmeğimi tekrar şişime takıyorum. Bir sonrakiyle birlikte tekrar kesiyorum. İlmeğimi şişe takıyorum. Bir sonrakiyle birlikte kesiyorum. Böyle 10. ilmeğe kadar devam edelim kesmeye. Onuncu ilmeğe kadar geldim. 4 tane ilmeğim kaldı. Şişimde bu 4 ilmeğin 4'ünü birlikte alarak kesiyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi kesiyorum artık. Evet, topuğumuz bitti. Patiğimizi tamamladık. Şöyle hemen yandan göstereyim. Diğer yanını göstereyim. Şimdi santim olarak ölçüsünü vereyim. Ölçü biraz fazla çıkabilir. Çünkü ben büyük yapmak istediğim için şöyle. Yani 25-26 santim civarında, 25,5-26 santim civarında oluyor. Bu da benim için yeterli. Daha büyük olmasını istemediğim için topuk kısmından ilmeklerimi azalttım. Yani normalde 12 ilmek yapıyordum. 10 ilmek yaptım burayı. Eğer 12 ilmek yapsaydım 26 ile 27 santim civarında olacaktı burası. O yüzden buradan eksilterek biraz daha küçültmüş oldum. Benim için bu ölçü yeterli. Modelimizi tamamladık. Hemen şöyle diğer patiğimi de alayım. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız video yüklediğimde hemen haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız beğen tuşuna basmayı, altına da yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.